Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Tüfekçi. Bugün sizlere hem tıpta hem de vücut geliştirme dünyasında kendine özel bir yer edinmiş, belki de daha önce hiç duymadığınız bir maddeyi tanıtacağım. Nedir bu madde? Aminoglutetamid. Peki aminoglutetamid nedir? Nasıl oldu da bu antiepileptik olarak başlayan yolculuğu hormon terapilerinde ve steroid kullanıcılarının dikkatini çeken bir noktaya geldi? Bu maddeyi kullanmak kas gelişimini artırır mı yoksa sizi bekleyen ciddi riskler mi var? Bu videoda aminoglutetamidin ortaya çıkışından tıpta nasıl kullanıldığına, vücut geliştirme camiasındaki yerine ve Türkiye'deki durumuna kadar her detayı konuşacağız arkadaşlar. Ayrıca bu ilacın fiyatları, Türkiye'de hangi isimlerle satıldığı ve yanlış kullanımda sizi nelerin beklediğinden de bahsedeceğim arkadaşlar. Hazırsanız aminoglutetamidin bilinmeyen dünyasına dalmaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu bilgileri kaçırmak istemiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimde bana en kolay ve çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın dedikten sonra videoma geçmek istiyorum. Aminoglutetamid başlangıçta bir antiepileptik ilaç olarak geliştirilmiş, ancak daha sonra steroid hormonlarının sentezini baskılama özelliği nedeniyle farklı alanlarda da kullanılmaya başlamıştır. Özellikle tıpta ve spor dünyasında farklı amaçlarla kullanımı dikkat çeker bu ilacın arkadaşlar. Aminoglutetamid böbrek üstü bezlerinden salgılanan kortizol, aldosteron ve seks hormonlarının sentezini engelleyen bir ilaçtır. Steroid hormonlarının üretiminde görevli olan enzimi aromataz ve kolesterol desmolizmi inhibe ederek hormon seviyelerini düşürür. Aminoglutetamid tıpta şimdi söyleyeceğim amaçlarla kullanılır arkadaşlar. Nedir bunlar? Hadi kısa bir bakalım. Cushing sendromu aşırı kortizol üretimini baskılamak için kullanılır. Meme ve prostat kanseri, östrojen veya testosteron hormonlarının üretimini azaltılarak hormon bağımlı tümörlerin büyümesini engeller. Bu ilacın kullanımı potansiyel yan etkileri ve riskleri nedeniyle mutlaka bir doktor gözetiminde olmalıdır arkadaşlar. Aslında çok da kısa olsa benim alanımın çok dışında ciddi kontroller ve bilgi gerektiren bir bölümü kapattık arkadaşlar. Ve bu kısmı değerli sağlıkçılara teslim ettikten sonra şimdi geldi benim uzmanlık alanıma. Bu etken madde vücut geliştirme camiasında neden kullanılıyor? Hadi kısa bir şekilde bakalım arkadaşlar. Aminoglutetamid steroid hormonlarının sentezini baskılayan özelliklere sahip bir ilaçtır. İlk olarak antiepileptik olarak geliştirilmiş olsa da daha sonra hormon üretimini düzenleyici etkileri keşfedilmiştir. Vücut geliştirme camiasında da bu özellikleri nedeniyle kullanılır hale gelmiştir arkadaşlar. Neden kullanıldığını size 4 madde halinde söyleyeceğim. Hadi gelin şu maddelere bir bakalım. İlk olarak kortizol baskılama. Kortizol katabolik, yani kas sıkıcı bir hormondur. Yoğun antrenmanlar ve stres durumlarında seviyesi yükselir. Aminoglutetamid kortizol sentezini baskılayarak kas yıkımını azaltmaya yardımcı olur. Daha düşük kortizol seviyesi demek toparlanma süresini hızlandırır ve kas büyümesini destekler. Vücut geliştirme yapan sporcular özellikle yoğun definasyon dönemlerinde kortizol seviyelerini kontrol altında tutmak için bu maddeye başvurabilir. İkinci neden arkadaşlar, aromataz inhibitörü olarak kullanılır. Aromataz testosteronun östrojene dönüşümünü sağlayan bir enzimdir. Aminoglutetamid aromataz inhibitörü olarak işlev görerek bu dönüşümü engeller. Anabolik steroid kullanan sporcularda yüksek testosteron seviyeleri östrojene dönüşebilir. Bu durumda su tutulumuna, yağlanmaya ve jinekomastiye, yani erkeklerde meme büyümesine yol açabilir. Aminoglutetamid östrojen seviyelerini düşürerek bu yan etkilerin önüne geçmek için kullanılır arkadaşlar. Üçüncü neden testosteron seviyelerini arttırma. Aminoglutetamid testosteronun östrojene dönüşümünü baskıladığı için serbest testosteron seviyelerini artırabilir arkadaşlar. Artan serbest testosteron kas gelişimini hızlandırır, antrenman performansınızı artırır ve güç kazanımını destekler. Özellikle steroid külleri sonrasında testosteron seviyeleri düştüğünde toparlama sürecini hızlandırmak için kullanılabilir arkadaşlar. Ve dördüncü sebep definasyon ve yağ yakımı. Düşük östrojen seviyeleri su tutulumunu ve yağlanmayı azaltarak kasların daha belirgin ve sıkı görünmesini sağlar. Aminoglutetamid definasyon dönemlerinde vücut geliştirme sporcuları tarafından yağ yakımını hızlandırmak ve
kas kütlesini korumak için tercih edilebilir. Arkadaşlar bir de bu ilacı kullanmak isteyen bireylerin karşılaşabileceği yan etkileri anlatmadan olmaz ki bu aslında şu ana kadar en dikkatli dinlemeniz gereken bir konu diye düşünüyorum. Aminoglutamid hormon sentezini baskılayan güçlü bir ilaç olduğundan yanlış veya bilinçsiz kullanımı ciddi yan etkileri ve sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte bu ilacın kullanımında karşılaşılabilecek başlıca zararlar arkadaşlar. İlk olarak hormonal dengesizlikler. Aminoglutamid kortizol, östrojen ve testosteron gibi hormonların sentezini baskılar. Erkeklerde libido kaybı, cinsel isteksizlik, sperm üretiminde azalma. Kadınlarda ise adet düzensizlikleri, meme küçülmesi, erkek tipi kıllanma olabilir. Hormon seviyelerinin bozulması genel ruh hali ve değişikliklerine depresyon ve anksiyeteye yol açabilir arkadaşlar. Karaciğer hasarı. Aminoglutamidin karaciğer üzerindeki toksit etkileri olabilir. Uzun süreli veya yüksek dozlarda kullanımı karaciğer enzimlerinde yükselmeye ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Karaciğer hasarı, sarılık yani cilt ve gözlerde sararma, karın ağrısı, koyu renk, idrar gibi belirtiler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Üçüncü olarak bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri. Kortizol seviyelerinin aşırı baskılanması bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Vücut enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelebilir ve iyileşme süreci uzar. Özellikle yoğun antrenman yapan sporcularda enfeksiyon riski artabilir. Dördüncü olarak kemik yoğunluğunda azalma. Uzun süreli kullanımda kemik mineral yoğunluğunu azaltarak osteoporoz riskini artırabilir. Kemik kırıklıkları, eklem ağrıları ve duruş bozukluklarına yol açabilir. Beşinci olarak sinir sistemi üzerindeki etkileri. Baş dönmesi, baş ağrısı ve uyku bozuklukları ve konsantrasyon güçlüğü görülebilir. Nadiren de olsa depresyon ve sinirlilik hali yaşanabilir arkadaşlar. Altıncı olarak kas kaybı ve yorgunluk. Kortizol baskılanması kas sıkımını azaltır gibi görünse de yanlış ve uzun süreli kullanımda kas kaybına ve yorgunluğa yol açabilir. Antrenman performansında düşüş ve motivasyon kaybı görülebilir. Yedinci olarak arkadaşlar gastrointestinal yan etkiler. Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, mide ağrıları gibi sindirim sisteminin sorunlarına yol açabilir. Uzun süreli kullanımda mide ülseri riski artabilir arkadaşlar. Benim tavsiyem bu etken maddeyi kullanmayı kafaya koymuş bireylerin dikkat etmesi gereken hususlar ise doktor kontrolü, düzenli kan testleri, uzun süreli kullanmadan kaçınma gibi öneriler vereceğim kendilerine arkadaşlar. Türkiye'de bu etken madde eczanelerde satılıyor mu? Satılıyorsa hangi üretici veya satış adıyla satılıyor? İnanın ki bilmiyorum ama genelde bu ilacı üreten belli başlı 3-4 büyük laboratuvar ve üreticiler var arkadaşlar. İlki Novartis ve bu firmanın bu etken maddeyi Orimeten satış adıyla piyasaya sunmuştur arkadaşlar. 250 mg bölü tablet olarak satılmaktadır. Genelde tablet başına fiyatı 2 ile 3 euro arasında değişmektedir. Videomu bitirmeden önce sonuç olarak arkadaşlar aminoglutamid hormon düzenleyici etkili özellikleriyle tıp alanında belirli durumlar için kullanılsa da vücut geliştirme camiasında kontrolsüz ve yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle kortizol baskılanması ve aromataz inhibitör olarak kullanılması nedeniyle sporcuların ilgisini çekse de yanlış ve bilinçsiz kullanımda hormon dengesizlikleri, karaciğer hasarı, bağışıklık sistemi zayıflığı ve kemik yoğunluğunda azalma gibi riskler taşıyabilir arkadaşlar. Burada size önerilerim şunlar olacaktır. Aminoglutamid gibi hormon düzenleyici ilaçlar sadece doktor tavsiyesiyle ve reçeteyle kullanılmalıdır. Kendi başınıza kullanmaktan kaçının. Hormon seviyelerinizi, karaciğer fonksiyonlarınızı ve genel sağlığınızı düzenli olarak kontrol ettirin. Baş dönmesi, mide bulantısı, kas kaybı veya cilt sorunları gibi belirtiler yaşarsanız derhal bir sağlık uzmanına danışın arkadaşlar. Türkiye'de bu tür ilaçların satışı ve kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere dikkat edin. Kaçak yollarla temin etmek ciddi hukuki ve sağlık sorunlara yol açabilir. Vücut geliştirme hedeflerinize ulaşmak için daha sağlıklı ve daha doğal yolları tercih etmeniz burada sizin avantajınız olacaktır arkadaşlar. Beslenme, antrenman ve doğal takviyelerle destek sağlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım aminoglutamid ve vücut geliştirmedeki kullanımı hakkında sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir arkadaşlar. Unutmayın, vücut geliştirme yolculuğunuzda sağlığınız her şeyden önce gelir. Bilinçli ve güvenli bir şekilde ilerlemek uzun vadeli başarıya ulaşmanızı sağlar. Eğer ki bu video size faydalı olduysa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik ve günlük motivasyon için Instagram'da beni vücudunu geliştir hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve güçlü kalın. Hoşça kalın.